İran'da neler oluyor? Daha bombalar yere düşmeden İran uzmanı ilan edilip canlı yayınlara bağlanan isimleri izlemekten sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Hadi hep birlikte düşünelim. Bugüne nasıl gelindiğini anlamak için tarihe bakarak başlayalım. Sahi ülkenin başına bela olan petrol arama imtiyazı ilk kime verilmişti biliyor musunuz? 1872 yılında Baron von Reuters'a verildi. Evet, doğru anımsadınız. Bu isim Reuters haber ajansının kurucusu. 1899 yılına geldiğinde Reuters şöyle bir sondaj kuyusu oluşturdu ancak petrol bulmayı başaramadı. Tarihler 1901'i gösterdiğinde aynı imtiyaz İngiliz vatandaşı olan William Knott Darcy'ye veriliyor. Darcy 1908 yılında Mescid-i Süleyman'da istenilen nitelikteki petrolü buluyor. Bu aşamadan sonra İngiltere tarafından Anglo-Persian Oil Company kuruluyor. İran'ın Abadan bölgesinde kurulan rafineri ile ciddi miktarda gelir elde etmeye başlıyor. Ancak İran'ın payına yalnızca bu gelirin %16'sı düşüyor. Bu durum özellikle 2 Dünya Savaşı arası dönemde ülkedeki siyasi gerilimi tırmandırıyor. Ülkenin dört bir yanında yaşanan sokak eylemleri neticesinde Kaşgar Hanedanlığı'nı bir askeri darbeyle deviren Şah Rıza yönetimi ele geçiriyor ve Pehlevi Hanedanlığı dönemi böylece başlıyor. Yeni yönetimle 1933 yılında bir imtiyaz anlaşması imzalayan İngiltere, İran'ın petrol gelirlerindeki payını %16'dan %20'ye çıkarıyor. Ancak halk arasındaki petrol milliyetçiliği dinmiyor, artarak devam ediyor. Çünkü İngiliz şirket yöneticileri lüks içerisinde yaşarken İranlı işçiler günlük 50 sente çalışıyor, suyu ve elektriği olmayan gecekondularda yaşamaya mahkum ediliyordu. Bu çizgide siyaset yapan ulusal cephe güçlendi, nihayetinde Muhammed Musaddık başbakanlık koltuğuna yükseldi. Ve 1951 yılına gelindiğinde İran'ın petrol kaynaklarını millileştirdi. Ancak altyapı yetersizliği ve petrol şirketlerinin uyguladığı ambargolar nedeniyle başarısız oldu. Çünkü İran'ın gelirleri artması gerekirken düşüyordu. Musaddık başlangıçta İngiltere'ye karşı ABD'yi yanına çekeceğini düşünmüştü. Ama Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sürecinde güçlü bir müttefiki olan İngiltere'den vazgeçmek istemedi. 1953 yılına gelindiğinde ise bu iki ülkenin örtülü operasyonuyla Musaddık darbeyle gönderilmiş ve ülkenin petrol gelirleri yeniden paylaşılmıştır. Bu durum ABD'ye ölüm sloganları atan bir kesimin yönetime geldiği 1979 devrimine kadar sürmüştür. Bu tarihten itibaren İran yönetimi bir taraftan ABD'yi kendisine düşman olarak görürken diğer taraftan Şii Hilali projesiyle vekil savaşçıları eğitip, donatıp bölgede varlık göstermeye çalışmıştır. Tarihsel sürece baktığımızda akıllara şu soru geliyor. Acaba petrol olmasaydı daha laik, daha demokrat bir İran mümkün olur muydu? İstopya'da mümkün. İnşallah o günleri hep birlikte göreceğiz.